Merve Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Daha önce hiç psikoterapi aldınız mı? Hayır. Bugünkü seansımız yaklaşık 1 saat sürecek. Şimdi ben sizin kişisel bilgilerinizi biraz alacağım. Yaşınız? 21.01.98. 01 1998. Evet. Doğum yeriniz? Antalya. Eğitim durumu? Lise mezunu. Lise mezunu. Mesleğiniz şu anda? Influencer. I'm a crazy motherfucker, but I try. That's why I'm high. Oh, I'm a crazy lover, don't forget. That's why I'm a crazy motherfucker, but I try. That's why I'm high. Oh, I'm a crazy lover, don't forget. That's why. Şimdiki gözünüze bakalım. Çocuk Merve nasıl bir çocuktu? Yalnız. Özgüvensiz. Belki değersiz hissediyor. Çok özgürlüğüne düşkün ama birçok şey var. Sınırlandırılıyor yani. Baskı altında. Belki evet. Baskı altında, hapis hayatı gibi. Utangaç bir çocuk muydu? Evet. Sosyal medyayla bunu bir tık aştım. Evet, çok zor bir soru geliyor. Hiçbirisine farklı bir Annenden ve babandan çocukluğunda hep almayı istediğin ama alamadığın neler var? Daha çok sevgi olabilir. Sevgi, ilgi, şefkat, belki biraz anlayış, anlaşıldığımı hissetmek olabilir. Yani sanırım bunlar. Peki. Çünkü aileden alamayınca şefkati ya da sevgiyi dışarıda arıyoruz. Peki. Şimdi biraz çocukluğunuzla ilgili birkaç sorum olacak. Büyüdüğünüz aile atmosferini tarif edebilir misiniz? Pek aile atmosferi yoktu açıkçası. 2 yaşında babam öldürüldü, vefat etti. Ben babamın ölüm şeyini bile kendim araştırdım Google'dan, yani hiç annemle hiç konuşmuyorduk. Ya ben 18 yaşına kadar falan hiç baba konusu geçmedi evde. Ben hiç sormadım aranız nasıldı, ne yapıyordunuz, nasıl öldü, niye öldü. Bir kere arkadaşım sordu, yakın bir arkadaşım vardı, o merak etti. Ona da zaten trafik kazası demiş. Sonra ben de öyle sandım bana söylediği için kız. Sonra kendim merak ettim, araştırdım, Google'dan haber buldum. Ondan sonra öğrendim. Yine baba konusu geçmiyordu evde. Yani hiç alışık değilim öyle bir şeye. Kendim de açmıyordum konuyu, annem de açmıyordu. Yani hiç olmamış gibi. Sonra annemin 2. evliliği oldu, üvey babam. O olunca Aydın Nazilli'ye taşındık. Ondan sonra düzenli bir yaşam oldu. Anne babanız birbirleriyle nasıl anlaşırdı? Kötü. Üvey babam aslında başka bir evliliği daha var. Kendi ailesi var, köy hayatında. İşte çocukları var. 2 ya da 3 tane olması lazım. Aynı zamanda annemle imam nikahı var ve üvey babamdan da kardeşim oluyor. Üvey babamın işte kendi ailesi de olduğu için her gün bize geliyor iş çıkışında, akşam yemeği yiyor ama sonra tekrar diğer ailesinin yanına gidiyordu ve haftada bir gün bizde kalıyordu. Peki anneye aşırı bağlılık gibi bir durumunuz var mıydı? Yani Aynen. annenizin size tutumu, şimdi kendisi değişik bir durum içerisinde. Yani 2. eş olarak gelmiş, resmi nikahı yok.
Bunun annenizin psikolojisi üzerinde bir etkisi olmuş olabilir. Nasıldı? Hatırlıyor musunuz? Birçok şey yasaktı bana. Çok böyle özgür bir insan değildim. Kısıtlanıyordum ama üvey babamdan dolayı daha böyle geri kafalıydı ve birçok şeye izin vermiyordu. Akşam dışarıya çıkamazsın, işte çıktığın zaman verdiğin saatte dakikasında evde olacaksın. İşte her yaz Kur'an kursuna gitme zorunluluğum vardı. Her gün bir sure ezberleme zorunluluğum vardı. Sosyal medya yasaktı, açamazdım. Zaten bir arkadaşımla kalamazdım. Bir arkadaşım bende kalacaksa işte annem bir hafta izin veriyordu. Diğer hafta kendi keyfine göre hayır bu sefer istemiyorum deyip izin vermiyordu. Böyle bir hayatım vardı açıkçası ve her şey yasaktı ama ben de çok özgürlüğüme düşkün bir insan olduğum için tüm kuralları ne olursa olsun hani karşılığında çok büyük bir tartışma olacaksa da işte dövecekse de elimden telefonu alacaksa da hiç umurumda değildi. Sonucu düşünmeden direkt o kuralları yıkmaya odaklı bir karakterdim açıkçası. Gizli gizli işte mesela evde arkadaşlarımı topluyordum annemler işteyken. Christmas tree, where are you? I'm looking for my Christmas tree. Bu cine mi gitti? Shein Dion. Evin her yerine ışık yapalım bence arkadaşlar. Nasıl? Umarım bunlar Olmaz bu şeyler. Neden? Nasıl? Neden olmaz? Ne yapıyorsunuz? Evet, alışveriş yapıyor. Ve Nazilli'de belediyenin önüne çıksanız ve Merve Taşkın'ın evi nerede diye sorsanız herkes gösterir ama annemler sanıyor ki uslu uslu duruyorum. Hiçbir şekilde tutulabilecek bir çocuk değildim. Yani böyle sığamıyordum. Yani sürekli böyle bir şey yapayım, sonucu ne olursa olsun okeyim. Yeter ki yapayım. Yani izin de alıyordum, izin vermiyorlar. Okey vermiyorsan yine yaparım modundaydım. bu tarafı doldurmamız gerekiyor. Annemle çok böyle anlaşamıyorduk. Çok sinirli, öfkeli yani bilmiyorum aramızda böyle çok tatlı bir anne kız ilişkisi yoktu açıkçası. Kendisi zaten mutsuzdu. Büyük ihtimal bana yansıtıyordu ya da çocuklarına yansıtıyordu. Çünkü mutlu bir ilişkisi yoktu zaten ve kendi yaşadığı travmalar, sorunlar vesaire. Ya o da çok sağlıklı bir birey olmadığı için ister istemez bana yansıtıyordur. O yüzden iletişimimiz çok sağlıklı değildi. Ben zaten genel olarak hep böyle daha çok odamda vakit geçirirdim tek. Ben evdeki en çok güldüğümüz şakalarım şeydi ya. Dubai muhabbeti vardı ya. O kaka olayıyla ilgili o kadar büyük şakalar yapıyor ki artık. Ama o gün çok travma var ki. Evet aslında öyle. Gerçekten öyle. Travmalarını gülerek anlatıyor yani. Onlarla artık oynamayı bir oyun, maç gibi bir şey bu. O geliyor, sen onu oyuna çeviriyorsun aslında. Öyle toparlıyorsun. Çok zeki bir kadın. Okulda da çok aslında dışlanan bir insandım. Yani bir kere zaten 7. sınıfın 1. dönemini Antalya'da okuduğum için 2. dönemde Nazilli'ye gittiğimiz için zaten bir dönemde herkes arkadaş olmuş oluyor. Birbirini tanıyor. Ben sonradan gelen olduğum için o da biraz sorundu. Hani popüler kızlar olur ya zaten onların arasına giremiyordum ve bizim okulda ayrımı da çok fazla vardı. İşte maddi durumu iyi olanla kötü olan yani öğretmenler bile ona göre ilgi gösteriyordu. Sınıfta da işte 3-5 tane böyle zengin kızlar vardı. Onlar zaten dörtlü bir takımdı böyle okulun popüler kızlarıydı. Çok aşırı arkadaş çevrem olmuyordu. Daha işte normal, daha dışlanan insanlarla arkadaş oluyordu. Ve bu böyle liseye kadar devam etti. Tamamen özgür olmak isteyen bir insandım ve bir o kadar özgür değildim üvey babamdan dolayı. İşte dışarı çıkma saatlerim vardı. Çıkıyorsan saat 5'te 1 dakika bile geçmeden evde olacaksın diyen bir aile vardı. İşte okuldan eve, evden okula mini giyemezsin, Facebook hesabı açamazsın, Facebook zamanları. Fotoğraf koyamazsın açtıysan da çünkü açtım. Şimdi sosyal medyada ilk paylaştığın neydi ve amacın neydi? İlk kendimce cesur diye düşündüğüm paylaşım dekolteli ki değil şu zamana göre askılı bir body. Yataktayım, selfie çekmişim böyle. Parmağımla da belimi işaret ediyorum böyle tatlı gülümsüyorum. Attıktan sonra okulda herkes o fotoğraf çok iyiydi falan filan böyle tepkiler geldi. Falan yaptım böyle bir. Hoşuma gitti. Sonra daha rahat olmaya başladım tabii yavaş yavaş. Sonra bir kere bir çekiliş vardı.
ağda bandı çekilişi bir şeydi böyle. Ödül neydi hatırlamıyorum da. Ağda bandıyla fotoğraf çekileceksin işte. Böyle bacağını alıyormuş gibi falan filan. Ondan sonra öyle bir post attım ben. Tabii şimdi o zamana göre absürt bir fotoğraf belki de. Hani ağda bandıyla bacağını almak herhalde çok ayıp bir şeydi o zamana göre, bilmiyorum. Ondan sonra ne yaptım? Hayatımda ilk defa 10 tane bile yorum aldım Instagram'da. Çok şaşırdım. Ben dedim ne alaka, niye bu kadar fazla yorum ve hani hiçbirini tanımıyorum. Beni takip etmiyorlar falan. Hepsi birbirinin arkadaşı, böyle stalkladım ve hepsi kötü yorum. Ondan sonra ben de şey oldu. Dedim demek ki insanların rahatsız olacağı şeyler yaparsam ya da absürt, demek ki daha çok yorum alacağım ve daha çok etkileşim alacağım. Aynı zamanda Twitter'da da saçmalıyordum yine. Böyle insanlar beni linçlesin diye biraz orada saftirik bir rol oynuyordum ama çok fazla oynuyordum. Şey yapıyordum Instagram'da, ilk Instagram sayfamda kapatıldı o cinsellikte. Seni meşhur eden birkaç olay var. Evet. Bir dakika, beni meşhur eden, tam anlamıyla meşhur eden bakirelik olayı da. Ama ilk Loris, aynen Loris Karius vardı. Yani yaptık bir hata. Paylaşmaya da bilirdim. Ya arkadaşlarımın gazına geldim. Şimdi 2-3 saat sonra sildim tweet'i. Loris'ten de özür diledim. Bak dedim yaptık bir hata. Sen bir şey diyeyim mi? Gerçekten iflah olmazsın sen, biliyor musun? Ama Bak ben seni insan gibi aldım şuraya. Oha, bilmiyor musun? Oha, nasıl bunu duymaz? Bu Yunan zamanları canlı yayında sırf askılı body giydim diye beni yerden yere vuran, bütün siteye de vurdurtan. Hatırlıyor musun? Orada ahlak bekçiliği yapıyordu yani. Sırf askılı body giydim diye yani. Şu üstümden daha kapalıydı. Yani göbeğim falan kapalıydı. İçinde iş çamaşırı vardı. Sonra işte Twitter'da saçma sapan bir makyaj yapıyorum mesela. Çok kötü, çok çirkin, çok abartı ama diyorum ki çok güzelim, çok güzel makyaj yaptım falan. Kötü olduğunu ben de biliyorum ama güzelim dersem ortada kötü bir makyaj olduğu için herkes yine işte palyaçoya benzemişsin bilmem ne falan yorum yapacaklar. Ya da işte fotoğraf çekiliyorum, arka planı şopluyorum duvarı ama bilerek böyle yamultuyorum hani çok bariz bir şekilde. İnsanlar yorum yapsın hani şoplamışsın, fiziğin güzel değil aslında falan diye. Ama ben şey yazıyorum hani fiziğin çok güzel, çok güzelim falan. Sonra böyle yorumlar, beğeniler, paylaşımlar, linçten dolayı çok fazla etkileşim almaya başladım. Yani aslında bir nevi insanların bug'ını buldum. Onları böyle tetikleyebildiğimi fark ettim ve öyle tetiklemeye başladım. Bu sana bir haz verdi. Evet, çünkü ünlü olma isteğim hep vardı. Hep ünlü olmak istiyordum. Nazilli'de yaşarken de diyordum ki Türkiye'de yaşayacaksam İstanbul'da yaşamak istiyorum çocukluğumdan beri. Çünkü ünlüler orada. telefonu çalıyor. Şey gelmedi mi makro? Efendim? Alo efendim, kapıdayım. Zil açtım da duymadınız herhalde. Açıyorum. Tamamdır. Hareketli bir gün. Yalı çapkını. Merve Taşkın yalısı diye kaydettim. Starbucks için sipariş verirken. Yani en başında zaten üvey baba ahlak bekçiliği yapıyor başımda, tepemde. Ama ahlak bekçiliği yaparken kendisi çok büyük bir ahlaksız. Bu konulara girsem mi? Çünkü evliyken ve bir ailesi varken annemle evleniyor imam nikahıyla ve kardeşim oluyor zaten. Yani bu da o zaman ahlaksızlık. Ahlak bekçiliği yapıyorsun ama kendin ahlaksızsın zaten ki insanların %90'ı maalesef ki böyle. Herkes bir ahlak bekçiliği yapıyor ama kendi hayatlarına dönüp baksalar zaten çok büyük ahlaksız olduklarını görürler. Aslında orada başladı yani hikaye.
Efendim, aramızda Polo ailesi var. Ben hiç böyle enteresan bir dava görmedim. Karışık biraz çünkü siz biraz olayları karıştırmışsınız. Özellikle Havva Hanım. Peki bu arada devam ediyor mu sana geceleri odana gelmeye veya seni bir şeylere zorlamaya devam ediyor mu bu esnada İsmet? Evet, silahla. Korktum anlatma. Benim kaynanam sakladı. Kaynanam dedi bize rezil etme hadi dedi bize. Ferdi Karakuş ve çocuk Karakuş arasında biyolojik ilişki bulunmamaktadır. Kusura bakmayın ama bir karılığın, kocalığın, arkadaşlığın da bir sınırı vardır. İnsan kocasına bunları nasıl yazar? Sürekli annemi dövüyordu. Evimize sevgililerini getiriyordu. Yapma diyorduk, bizi de dövüyordu. Peki onunla diyaloğunuz nasıldı, bir iletişiminiz? Hani oturur bir şeyleri konuşabilir miydiniz? Yani çok baba kız ilişkimiz yoktu. Yani kendi çocuğuyla yoktu zaten baba oğul ilişkisi. Benden nasıl olsun? Sadece kurallar, yasaklar vardı. Yapmam gerekenler vardı. Kurallara işte uymaya çalışıyordum ya da uymuyordum. Ceza sistemi nasıldı ailede? Ödül ve ceza. Yani sizi onayladıkları, övdükleri... Ödül yoktu. Bir kere yine bir kural çiğnemiştim. Akşam dışarı çıkmıştım. İlk defa gizlice yakalanmıştım. O gece de büyük bir olay çıkmıştı ve babam beni bıçaklamaya kalkacaktı. Sonra sakinleştirdiler. Ben odamdaydım. Ondan sonra işte konuşacak sadece seninle falan filan dediler. Sonra geçtim karşısına işte. Böyle bir şeker kavanozu vardı, toz şeker. Onu fırlattı ama kafama fırlatmadı da duvar demek kafamın bir tık üstüne. Yani daha çok böyle bu tarz şeyler. Bir sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Amsterdam'da o meşhur sokakta o pozdan sonra başına iş açılıyor. Orada parasını veren adamlar gidiyor o kadınlarla, vitrindeki kadınlarla seçip içeride beraber oluyorlar. Orada gidip de bunları yaparsam... Korkmuş. Yani risk almayı seven bir insanım. Dediğim gibi sonucu düşünmüyorum. Tamamen andayım. O yüzden bir şey yapmak istiyorsam her türlü yapacağım. Zaten her şeyi göze alarak yapıyorum. Tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak bu riski alıyorum. Ama tabii ki bıçağı düşünmemiştim. Yani gerçekten bugünkü olay çok komik. OnlyFansçılara falan üzüldüğümüz ahir bir zamandayız. Şimdi olay ne? Merve Taşkın denilen bir tane kadın var. Muhtemelen birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Ergenlerin mastürbasyon malzemesi. Tabii sonra paralı falan oldu. Kendisine gelen mesajı paylaşmış. 12 Ocak günü mahkemem var. Daha önceden Amsterdam Seks Müzesi'ne gittiğim ve Instagram hesabımda fotoğraf paylaştığım için 5 ay hapis cezası almıştım. Bir de BBC bunun haberini yapmış. Bence haklı BBC bu arada. Böyle saçma bir suç olabilir. Okul hayatınız nasıldı? Yani dışlanıyorum derken akran zorbalığı gibi. Ya onu daha çok lisede yaşadım aslında. O da sosyal medyada artık ve giyiniş tarzımdan dolayı da etkilemeye başladı. Sonra lise 2'de kalanlar sınıfında kaldım. Kalanlar sınıfında da yine sevilmiyordum. Sonra lise 3'e geçiyorum. Lise 3'e geçtikten sonra bu kadar çabaladıktan sonra lise 3'e sadece bir hafta gidiyorum. Sonra açık öğretime geçiyorum, okulu bırakıyorum. Oradan da kaçıyorum çünkü 10.000 takipçim olduğu için baskı daha çok başlıyor. Zaten herkes birbirini tanıyor. Zaten çok sevilen bir insan değilim, böyle dışlanan bir insanım. Yeni bir şeyler düzeliyor. Ama sosyal medya girince bu sefer mesela yanımdan geçiyorlar ama duyabileceğim şekilde belki hakaret ediyorlar, belki dedikodumu yapıyorlar ya da yanımdan geçerken omuz atıyorlar. Hani bir susarsın, iki susarsın ama sosyal medya değil bu. Gerçek hayat olduğu için bir yerde cevap vermek zorundasın. Ama bu sefer disipline gideceksin kavga ettiğin için bilmem ne. O süreci yaşamak istemediğim için okuldan da kaçıyorum zaten açık öğretime geçerek. Liseyi bıraktıktan sonra bir yıl falan kendimi eve kapattım. Çok nadir dışarıya çıkıyordum. Çünkü çok fazla zaten dediğim gibi arkadaşım yoktu. Böyle sosyal medyadan tanışıyordum insanlarla, arkadaş oluyordum. Belki işte 2 haftada bir falan görüşüyorduk. Eve kapatınca kendimi bu sefer daha çok sosyal medyaya vakit kaldı ve fokus oldum sosyal medyaya. İşte daha çok Twitter, bu sefer canlı yayınlar, işte YouNow, sonra Hay diye bir platform vardı, bir Arap uygulamasıydı biliyor musun? Bilmiyor musun? Ne böyle yapıyorsun? We have a huge taxi problem in Istanbul. Please, Ekrem İmamoğlu, please.
Üniversite okumayı istemedim açıkçası. Çünkü zaten ülkenin ekonomik durumları vesaire vesaire. Bir bölüm içinde hayalim yok. Hani zevkle yapacağım bir bölüm yok. Yapsam ne kadar kazanacağım? Benim hayallerimi gerçekleştirmeme yetecek bir para mı? Kesinlikle değil. Çünkü çok büyük hayallerim var ve o para yetmez. O yüzden sosyal medyada da çok para olduğu için ve hayalime hizmet ettiği için o alanı seçmeye karar verdim. Peki, beden algısı üzerinden sosyal medyada paylaşımlar yap. Ve hani ilk anını anlatıyorsun. O hani sadece benimi göstermekte. Sonra daha da farklı şeyler yapabilirim. İnsanların buna tepki gösterdiğini gördüm çünkü. Tepkiden dolayı sana bir haz verdi bu ve devam etmek istedim. Daha üzerine gideyim. Evet, çünkü bir yerde bana hizmet ediyordu isteğime, tanınmak ve ünlenmek ve bana belki kötü şekilde ama yardımcı oluyorlardı farkında olmadan. Vah vah vah. Üzüldüm Merve bacı. Umarım bir 10 yıl yersin ortadan kaybolursun. Free Merve Taşkın. İşte gün geliyor, aşko herkes sizin gibi 8-5 çalışıp askeri ücret kazanmak zorunda değil diye küçük gördüğün insanların iyi şanslar dilemesini istiyorsun. Orospu'ya zinciri vurmuşlar, kilidiyle oynaşmış. Umarım şöyle bir 100 bin, 150 bin ya da bir 3-5 yıl verirler de Türkçe klavyeye alışırsın. İngilizce klavye kullanıyorum. Hayır Merve, sen... Buna girmeyeceğim. Allah bu masum kızı başımızdan eksik etmesin. Çok mesaimiz var daha hayırlısıyla. İnşallah içeri alınırsın. Gibi. Değil mi? Hepsi çok iyi. Okay. Bakıyorlar ki işe yarıyormuş. Bunları demek ki böyle şikayet edebilirmişiz ve bunlar böyle mahkemeye çıkabilirmiş. Özgürlüğün elinden gidiyor. Yani büyük bir kitleye hitap edince işte ülkemizde de sen basın yayın sayılıyorsun ve her şeyi paylaşman, her şeyi yapman yasak. Yani neden bilmiyorum ama örnek olman gerekiyor insanlara. Çünkü herhalde seni taklit ediyor insanlar. Ama onları da anlıyorum. Yani empati yaptığımda çok mutsuz, öfkeli ve hani gençlikleri heba olmuş şu anki bir nesil var. Hani yani sonuçta her geçen gün yaşlanıyorlar ve gençliklerini yaşayamıyorlar aslında. Yani şu an birçok genç hani geziyor olması lazım, böyle eğlenerek öğrenmesi lazım hayatı. Ama birçok insan zaten çalışmak zorunda ve işten eve, evden işe. Böyle hayat mı olur? Oluyor ama. Olduğu için de çok öfkeliler. Hadi bir saniye bak elime baksana da hepsini asır tutmuş. 15 yaşındayım yemin ediyorum ki okulu sırf çalışmak için bıraktım aileme destek olmak için. Ben üniversiteye gitmem gereken zamanda, benim gezmem gereken zamanda, benim yaşım 20 ya. Ben neden çalışıyorum? Bana ülkem neden fırsat sunamıyor? Ben kendi ülkemde markete gitsem abi ben bir tane market arabasını dolduramam ama sınır ülkemdeki insana arabalarla geliyor. 4 tane araba doldurup geri gidiyorlar abi. Simülasyon gibi düşün. Burası bir oyun alanı benim için ve oyun oynuyorum. Ben baş karakterim, diğerleri yan karakterler. Hepimiz bir oyuncuyuz. Birbirimizin hayatına hizmet ediyoruz. İşte ben sizin hayatınıza hizmet ediyorum. Yani böyle oyun oynuyormuş gibi. Ama gerçek normal akışta. Aslında gerçek değil. Gerçekten gerçek mi? Ya yaşadığımız hayat gerçekteyse, şu an bir rüyanın içindeysek?
Benlik hiç sıkıntı yok. Ben her şeyi anlatabilirim. İşte ama anlattığım insanların hayatında sıkıntılar olabilir. O yüzden o sıkıntı. Ben şey yapacağım ya ileride. Bu Pufka kitap yazıyor ya, herkesin her şeyini falan anlatıyor, ismini açıklıyor. Ben ismimi açıklayarak herkesin her şeyi. Öyle bir şey olabilir. Nasıl bir etki yaratır? Hangi dünyalar bu sarsıntıyı hisseder? Hangi camialar? Yani sadece ülkemizde mi sınırlı, global mi?